Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, umarım keyifler yerindedir. Bu açılımda deste seç yapacağız. İki ayrı destem var. Siz şimdi odaklanıp seçin. Bu açılımda aklınızdaki kişiyle ilgili genel bir bilgi almak istiyorum. Yani sadece seviyor mu, ne hissediyor şeklinde değil. Hem seviyor mu, hem ne hissediyor, düşüncelerinde neler var, adım yoksa adım olacak mı? Ya da adım olduğunda nasıl bir adım olacak, ilişkiniz ne yöne doğru gidecek, neler yaşayacaksınız şeklinde detaylı bir açılım yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi tabii bu genel bir açılım olacak, kişiye özel bir açılım değil. O yüzden bütün deste size uymayabilir ya da sizin seçtiğiniz deste dışındaki desteden de faydalanmanız mümkün olabilir, bilginiz olsun. Ben çok lafı uzatmayayım. Bu arada siz de seçmişsinizdir diye düşünüyorum destenizi. Birinci destemizle başlayalım arkadaşlar. Aklınızdaki kişi, birinci desteği seçen arkadaşlar. Aklınızdaki kişi size dair ne düşünüyor, ne hissediyor? Şu an güncelde hisleri ve düşüncesi ne yönde? Öncelikle bir buna bakalım. Hisler ve düşünceler, aklınızdaki kişinin hisleri ve düşünceleri şu anda ne yönde? Aslında kartları açarak koysaydım daha iyi olabilirdi. Bir dahakine öyle yapayım. Hiç boşuna vaktinizi almayayım. Arkadaşlar şöyle anlatacağım bunun. Bu kişiyle aranızda büyük bir sorun yaşanmış. Bu kişi sizin kalbinizi kolay bir şekilde, onarılmayacak bir şekilde kırmış aslında. Yani burada geçmiş yaşantıda büyük bir hasar bıraktığını görüyoruz aslında ve şu anda bu kişi daha çok size geçmişte yaşattığı sorunları düşünüyor. Yani ben onun kalbini fazlaca kırdım, çok fazla kırdım. Ben biraz sert davrandım, yapmamam gereken şeyleri yaptım ve şimdi kendi hayatımda yaşattığımın karşılığını alıyorum diyor. Aslında burada hasat ve burada kırık kalp. Yani ben üzdüm, kırdım, sonrasında uzaklaştım. Benim hayatımda herhangi bir sorun, sıkıntı olmaz diye düşünüyordum. Yani tamam ben üzdüm ama ben bir problem yaşamam bu konuda diye bir düşüncem vardı. Fakat şu anda ben mevcut hayatımda olumsuz bir süreç yaşıyorum. Muhtemelen bunu da karma olarak düşünüyor olabilir ki öyle de zaten. Yani sizi üzdü, kırdı ve akabinde kendisi mutlu bir hayat süreceğini düşünürken bu şekilde yürümüyor. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Bilinçaltı destemizden de seçelim. Yani şu an mevcut bilinçaltı. Bakalım bilinçaltında neler var. Bu kişi kendini gizlemeye çalışıyor arkadaşlar. Şimdi normalde çok böyle umursamaz, şakacı, işte sadece alan tarafı olmak isteyen, sorumluluk alma ya da bir şeyler yapma gibi bir dürtüsü olmayan bir kişilikti. Ve hayata hep böyle devam edecek diye düşündü ama şu anda durum böyle değil. Bir takım sıkıntıları var mevcutta ve aslında kendini gizlemeye çalışıyor. Yani buz gibi sert, soğuk, umursamaz. Hala sanki hayatında hiçbir problem ya da sorun yokmuş gibi aynı rayda durmadan ilerliyormuş gibi kendini göstermeye çalışıyor ama içten içe sıkıntı yaşadığını görüyoruz bu kişinin. Yani şu an mevcutta bu kişi geçmişin etkilerini yaşıyor. Burada bir döngü var aslında. Ve onun beklentisi şu. Ya benim hayatım çok güzel gidiyordu. Niye böyle oldu ki? Yani ben hiç olumsuz bir şeye takılmazdım. Hiç olumsuz bir şey yaşamazdım. Şu an benim akışımda da yani kalp kırdım evet ama kendi kalbim de kırılıyor ve bir rahatım bozuldu benim şeklinde bir durum söz konusu. Ekstra bilgi alalım. Tamam hayatını gördük. Şu an mevcut hayat akışı bu. Hatta size dair düşüncesine baktığımda bile hayat akışı, hayat etkisi çıktı. Peki sizinle ilgili düşüncesi nedir? Ne yapmayı planlıyor ya da bir şey yapmayı planlıyor mu bu kişi? Yeni bir şans istiyor. Maske, palyaço. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeceğim. Ben tekrar bir şans istiyorum diyor.
Yani tekrar bir araya gelmek, tekrar bir şeyler yaşamak istiyorum ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu yaparken, yani size tekrar adım atmak isterken, burada aslında istediği şey şu: o rahatlığı tekrar sağlamak. Bakın, bu kişi kesinlikle böyle sorumluluk alayım, gerekeni yapayım, sonsuz emek sarf edeyim şeklinde bir düşünceye sahip değil. Yani üst üste geliyor. Palyaço, şurada da gördük palyaço şakacıyı, tekrar geldi ve maske. Maske altında aslında şudur, yani hem kendi net düşüncelerini gizleme çabasıdır. Yani bu çok zordayım konusunu gizleme çabasıdır. Burada hem de benim gördüğüm şey şu: biraz kurnazlık düşünüyor. Yani nasıl onun gönlünü alsam da tekrar eskiden olduğu gibi bana sevgisini, ilgisini bolca sunsa. Çünkü burada şöyle bir kişi var arkadaşlar. İlgi görmeyi seviyor, sevilmeyi seviyor. E, Nasıl söyleyeyim bunu? Gönlü okşansın, istediği ona sunulsun. Bunu seviyor, flört etmeyi seviyor. Şimdi burada ilgi görmeyi seven bir insan olduğu için ve sizin ilginizi, sevginizi bunlardan hoşlandığı için, bunları tekrar almak istediği için, sahip olmak istediği için diyor ki acaba kendimi nasıl bir kılığa soksam da onun tekrar aklını alsam şeklinde bir düşüncesi var Yonca. Yani yeni bir şans isteyecek sizden. Tekrar bir adım atma düşüncesi var aslında ama burada işte o karanlık yüzünü, yani ben aslında tamamen değişmedim, ben sadece böyle biraz da kendi çıkarımı düşünüyorum tarzı, o yüzünü biraz da gizleme düşüncesi var. O yüzden bu kişiye biraz dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Peki iç dünyasına bakalım. Bilinç altında size dair düşüncelerinde neler oluyor? Bilinç altında neler var? Arkadaşlar sürekli bir eğlenme kafası var bu kişide ya. Yani ben eğleneyim, ben keyfime bakayım, ben neşeleneyim, her şey pozitif olsun. Bilinç altında şöyle bir şey var arkadaşlar. Yine aynı şeye geliyoruz. Ya ben hep neşelenirdim, ben hep eğlenirdim hayatımda. Benim hayatıma sürekli birileri girer çıkar zaten. Ben çok kafama takmıyorum. Ama şu an öyle bir evredeyim ki tükendiğimi hissediyorum ve hayat ve akış benim için yavaşlamaya başladı. Ama ben bunu seven bir insan değilim, ya da yavaşla ya da işte olduğu yerde saymaya alışık olan biri değilim. Neden böyle oluyor? İşte burada karma devreye giriyor arkadaşlar. Bu kişi hem sizi hem de belki de hayatında çok fazla ilişki ağı olduğu için belki de başka kişileri bile sıkıntıya sokmuş, üzmüş, sorun yaratmış ve şu an kendi hayatında istediği gibi ilişkiler kuramıyor. Hayatının belli başlı alanlarında sıkıntılar yaşıyor. Böyle bir durağan döneme girmiş ve kendini normalde keyif aldığı o akıştan çıkmış olarak hissediyor ve bir tükenme, bir mutsuzluk hissiyatı hakim. Yani yeni girdiği ortamlarda da mutlu olamıyor ya da istediği tarz kişilerle tanışamıyor ve keyfi almadığı bir süreç içerisinde. Ve diyor ki ya ben seninleyken aslında mutluydum. Sen bana istediğim her şeyi sunuyordun. Ve ben bunu şimdi elde edemiyorum. Yani bir kısır döngüye girdim ben. Bir sorun var hayatımda. Tekrar sana adım atsam, kabul görsem bana sen istediğim her şeyi sunarsın ve ben yine mutlu bir şekilde hayatımı sürdürebilirim. Benim buna ihtiyacım var. Sevilmeye, ilgi görmeye ihtiyacım var. Neşelenmeye ihtiyacım var. Ve sen bana bunları sunabilirsin. Yani şu an iç dünyasında baya bir sıkıntı var ama kesinlikle bunu böyle dışa alenen yansıtma isteği asla yok arkadaşlar. Yani kendini böyle hep dik tutacak o kuyruğu. Kendini olduğundan farklı gösterme eğilimi var. Tamam. Peki şöyle yapalım. Bu adım gerçekleşecek mi? Yani bu kişi bu düşünceyi adıma çevirecek mi? Size adım atacak mı? Bu adım nasıl olacak? Binici. Adım var, evet. Kesinlikle var. Hediye. Bir tane daha seçeceğim. Soğuk. Tamam, şöyle. Diyor ki evet, ben kesinlikle ona adım atacağım. Yani buna mecbur kalacağım zaten, adım atacağım. Bakın arkadaşlar, bu destede büyük bir aşk yok. Bilginiz olsun. Yani büyük bir sevgi, büyük bir aşk, samimiyet beklemeyin. Burada daha çok kendini düşünen bir insan var maalesef. Evet, sizden aldıklarını sevmiş.
Yani hoşuna giden şeyler var sizinle ilgili. Ama bunu kendi çıkarına yoran bir insan var. Ve şöyle bir durum var burada. Evet, adım atmak istiyorum ve bu adımı gerçekleştireceğim. Ama ben onun kalbini öyle kırdım ki, yani öyle olumsuz şeyler yaşattım ki ona. Muhtemelen siz bu kişiye soğuk davranıyorsunuz. Ya da şöyle söyleyeyim. Ya işte bu iletişim kesildi, uzun süredir konuşmuyorsunuz ya da siz bir engel koydunuz, belki duvar ördünüz. Veyahut şöyle bir şey var. O kadar kendi o yüzünü size açık etti ki, olumsuz durumları o kadar çok yaşattı ki artık ben ona adım atarsam eskisi gibi beni hemen kabul etmeyebilir, bana soğuk davranabilir düşüncesi de olabilir bu. Yani sizi eskisi kadar sıcak göremeyeceğini düşünüyor. Bu yüzden, yani sizdeki şu soğukluğu, bu negatif etkiyi kırmak için size bir takım hediyelerle, işte sizin beğeneceğiniz şekilde gelebilir. Burada balık ayrıca berekettir ama şöyle, yani burada hediyeyle birlikte şöyle algılayın bunu. Siz mesela nasıl bir insan seviyorsunuz? Atıyorum, siz böyle sıcakkanlı ya da daha samimi bir kişilik mi seviyorsunuz? O kişiliğe bürünecektir. Ya da siz neden hoşlanıyorsunuz? O hoşlandığınız şeyi alıp size gelecektir. Anlatabildim mi? Yani biraz burada aslında kurnazlık, akıl çelme, kendini olduğundan farklı gösterme, iç dünyasını gizleyerek size adım atma ve sizi elde etme isteğinde olan birisi. Kesinlikle adım var. Direkt binici çıktı yani. Hani ilk karttan verdi bize bunu. Tekrar bilinç altına girelim. Diğer destemde de yapacağım bunu bu arada. Çok hoşuma gitti şu anda. Bilinç altında daha derine iniyoruz çünkü. Bilinç altında bu adım konusunda neler olacak, bu kişinin bilinç altında neler olacak, yani derinlerinde. Adım konusunda bakalım. Bir kart daha seçelim. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. İnsanın bilinçaltı iç dünyasıyla aslında eylemleri farklıdır genellikle. Bazı kişilerde özellikle. Şimdi bu kişinin iç dünyasıyla biraz böyle eylemleri farklı, bunu gördük. Yani iç dünyasında daha böyle buhran yaşayan, daha mantıklı düşünmek gerektiğini farkında varan bir dünya var bilinç altında, ama bilinç dışı, yani daha eylem odaklı konularda biraz daha farklı. Daha böyle keyfi hareket etme eğiliminde görüyoruz. Şimdi iç dünyasında yine şunu gördük. Bakın, dışarıdan baktığımızda, yani eylem konusuna geçtiğimizde hani şey vardı ya, böyle sizi elde etme, nasıl elde edeceğini düşünme, biraz daha böyle keyfi hareket etme isteği falan gördük. İç dünyasında şu var: İyileştirme. Yani ben olumsuzlukları gidermeliyim. Hem kendimle ilgili, aslında şurada iyileştirme biraz da kendine dönmektir. Yani kendimdeki negatifi, kendimdeki olumsuzluğu, yaşattığım olumsuz durumları düzeltmek anlamındadır aslında bu kart. Daha çok yani karşı tarafı değil de daha çok kendi içine odaklanmaktır. Burada aslında hem sizin, tabii zaten burada görmüştük o soğukluğu kırma, hani olumsuzu kırma. Ama iç dünyama yönelmeliyim, ben negatifi, ben olumsuzu farkına varmalıyım. Ben zaten aslında biliyorum ne yaptığımı, ama hani bunu değiştirmem lazım. Yani kendimde bir şeyleri değiştirmeliyim. İç dünyasında bunu farkında bu kişi. Fakat olasılıklar aslında şudur. Stresi de alalım buraya. Şimdi bu kişi, en başından beri gördük bunu. Bu kişi stres, sıkıntı, bunların adamı değil. Yani bu kişi daha keyfi, relax yaşamak isteyen bir insan. Bunu en başından beri görüyoruz. Yani şurada gördük mesela. Ay, kartım düştü. Tembellik. Yani ben tembelim arkadaşım. Ben kendime bakarım, keyfime bakarım. Burada ne gördük mesela? Şakacı, palyaço. Yine aynı şekilde şurada da üst üste geldi. Şakacı, palyaço. Yani burada da aynı şekilde, ya ben stres sevmiyorum ama galiba strese girmem gerekiyor. Yani iç dünyası bunun farkında. Yani yapman gereken şeyler var. Kendini düzeltmelisin. Strese girmek gerekiyorsa evet, strese girmen gerekiyor. Hani iç dünyasında bunun farkında. Çünkü eksiklik hissi var. Yani bütünleşemiyor bir şekilde. Atıyorum, sizinleyken mutlu ama olumsuzluklar yaratıyor ve uzaklaşıyor ya. Sonra yine mutsuz oluyor. Yani yaptıkları, kendi adımları onu mutsuz ediyor ve kendini hep eksik hissediyor iç dünyasında. Ve tamamlanmak için, bütünlük için, iyileşmek için stresse stres, yapılması gerekenler var diyor. Ama olasılıklar bize şunu veriyor arkadaşlar. Diyor ki tamam, yapılması gerekenler var ama ben kararsızım.
Yani ne yapacağımı bilmiyorum. Yani benim zihnimde bir takım olasılıklar var. O da adım atabilirim ya da düzelebilirim. Belki kendimi değiştirebilirim. Evet, yapabilirim. Bu potansiyel var ama bilemiyorum. Yani yapabilirim, yapamayabilirim. Aslında burada evet adım var. Ama büyük çoğunlukla dediğim gibi bu adım, bu eylem kendi huzuru için size gelme isteği. Olacak da bu adım ama iç dünyasını dışa aktarabilecek olsaydı bir şeyler daha yoluna girerdi, daha düzelirdi. Artık bu işte kendi keyfini düşünme eğiliminden çıkardı. Şimdi tabii bizi bir sürü insan izleyecek. Aklınızdaki kişi kiminiz için bu iç dünyasına dönüp şu olasılıklar kartı bize bunu verdi. Olumsuzu farkına varıp size adım attıktan sonra değişime girebilir. Yani negatiften çıkabilir, düşünerek hareket etme eğilimine geçebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ekstra söylemediğim bir şey var mı? Daha başka ne bakabiliriz diye düşünüyorum. Eylem. Peki tamam, şöyle yapalım. Eylem olacak dedik. Şuna bakalım. Son sorumuz olsun bu. Bu eylem gerçekleşirse ilişkiniz ne yöne doğru evrilecek? Yani bir düzelme olur mu? İlişki ne yöne doğru evrilir? Bir değişim, muhtemel bir değişim yaşanır mı? Bakalım. Dünya. Güzel aslında bu. Arınma. Çok güzel. Buket çok güzel arkadaşlar, çok güzel gerçekten. Böyle korka korka açtım. Ay acaba hani bir kartta olumsuz bir şey çıkacak mı diye ama öyle bir şey olmadı. Çok güzel oldu. Şimdi hatta biraz da duraksıyordum, bilmiyorum fark ettiniz mi? Dünya tamamlanmaktır arkadaşlar. Bu kişi çoğunuz için iç dünyasında gördük ya şu olasılık. Hani iyileştirmem gerekiyor bir şeyleri. Bunu başaracak arkadaşlar. Yani sizden ayrı kaldığı müddetçe sıkıntı yaşayıp tekrar size adım atacak ve bir şeyleri düzeltmek zorunda kalacak. Özellikle şöyle bir şey var arkadaşlar. Direkt ona kapılarınızı açmadığınızda, şuradaki soğuk yüzü gördüğünde özellikle bu anda bir şeyleri değiştirmek zorunda kalacak ve burada dünya ayrıca iyileşmektir. Yani olumsuzu düzeltmektir. Buket size pozitif gelmektir. Arınma, olumsuzluklardan yine arınmaktır. Yani ileriye dönük bu kişi size adım attığında sorunları çözmek için çaba sarf edecek. Negatifi olumluya çevirmeye çalışacak. Kendindeki olumsuzlukları da gidermeye çalışacak ve pozitif yönde bir eğilime geçecek bu kişi. Tekrar hadi iç dünyasına da bakalım. Hadi bakalım yapalım bunu. Bu topa girelim. Yani bu kadar olumlunun üstüne inşallah olumsuz bir şey görmem. İstemiyorum. Evet, sabır, yük, aşklar. Tamam, güzel. Şimdi şöyle arkadaşlar, diyor ki iç dünyamda evet bu bana yük olacak, biliyorum ben bunu. Yani benim değişme çabam benim için yük olacak ama ve lakin sabır göstereceğim ve değişeceğim. Çünkü ben güzel bir aşk yaşamak istiyorum. Tekrar bir araya gelmek ve bunu ileriye dönük taçlandırmak istiyorum diyor. Ve ben bu desteği burada noktalarım arkadaşım. Yani çok güzel aktı. Çünkü en başta o kırgınlıklar, üzüntüler, kişinin kendini düşürmesi, sonradan aklının başına gelmesi, bir şeyleri değiştirme çabası çok güzel gitti. Evet, belki biraz onun için zor olacak. Umuyorum ki burada tabii ki kişisel bir açılım değil ama umuyorum ki bizi izleyen, bu birinci desteği izleyen arkadaşlar, umuyorum ki hayatınızdaki insan böyle bir adımı atar ve her şey normale döner. Umarım size fayda sağlamıştır. Lütfen yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Ayrıca beğenerek, abone olarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ben bu açılımı noktalıyorum ve ikinci desteme geçiyorum arkadaşlar. Evet, şimdi ikinci desteğiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım ikinci destede neler olacak? Birinci deste çok güzeldi. Çok keyif aldım. Şimdi hemen uzatmadan ikinci destemizle başlayalım. Şu an bizi izleyen, dinleyen, bilgi almak isteyen, etkileşimde bulunan arkadaşlarım için aklınızdaki kişi, soru soru ilerleyeceğiz bu arada. Yani önce düşüncesine, hislerine vesaire bakacağız. Ne oluyor şu an, ne bitiyor? Sonra size dair ne gibi düşünceleri var? Bir eylem olacak mı? Eyleme geçmek istiyor mu daha doğrusu? Sonra eyleme geçecek mi? Ve sonrasında da eylemden sonra neler olacak şeklinde bakacağız. Şimdi öncelikle şu an hayatında neler oluyor ve sen neler hissediyorsun? İkinci desteği seçecek olanlar. Aklınızdaki kişi. Başlayalım. Şu an neler oluyor hayatında ve neler hissediyor kendi iç dünyasında.
Bu arada bilinçaltı kartlarından seçmiştim ben birinci destede. İkincisinde de aynı şeyi yapacağım. Hatta bilinçaltı kartlarımdan da seçeyim, o şekilde yorumlayalım. Böyle bölünmesin. Sizi de bekletmiş olmayayım. Baskılama. Tamam. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Şu an hayatında neler oluyor, neler düşünüyor, neler hissediyor diye baktığım zaman aslında biraz böyle kendi iç dünyasına dönmüş ve bir takım sıkıntılarla da cebelleşiyor. Hem kendi iç dünyasındaki sorunlarla hem de mevcut hayatında yaşadığı bir takım problemler var onlarla. Şimdi şöyle bir şey var burada. Baskılanma ve Kılıç Kralı. Her ikisi de biraz böyle baskın, hem kendine hem çevresindeki insanlara sorun yaratan, biraz sert, biraz otoriter ve baskı uygulayan bir karakter ki burada kendisine çok büyük baskı uyguladığını görüyoruz aslında. Hem çevresindeki problemler hem de kendi kendine uyguladığı baskıdır bu. Çünkü böyle nasıl söyleyeyim, duygularını açığa vurmuyor, duyguları iç dünyasında saklıyor, duyguların önemi yok demeye çalışıyor. Hep bir mantık konuşturuyor ve kendi bildiklerine o kadar bağlı ki. Yani ben ne istiyorsam odur, ben ne düşünüyorsam odur diyor ve böyle bir sınırlıyor, hayatını, kendisini sınırlıyor. Bu hem çevresini yoruyor, hem çevresini baskılıyor ama kendisini de baskılıyor. Tabii şimdi burada iç dünyasında yaşıyor bu baskıyı ve tabii ki bunu dışarıya aktarmak istemiyor. Şimdi biz iç dünyaya neden baktık? Çünkü eylemsel olarak kişi farklı olduğunda iç dünyası farklı olabiliyor. Yani mesela burada soğuk görüyoruz onu, hiçbir problem yok. O her şeyin üstünden gelir, o baskın karakterdir, ona hiçbir şey olmaz. Vermeye çalıştığı tavır bu aslında. Ama iç dünyasında tam tersi bir şey yaşıyor. O kadar baskı altında hissediyor ki kendini, çok büyük bunalımda diyebiliriz. Yoğun olduğu bir süreç var. Yoğun. Birçok engel var hayatında. Birçok sorunla cebelleşiyor. Yoğun. Yani zihni de yoğun, hayatı da yoğun. Burada aslında duygu görmüyorum da burada daha çok böyle dert, sıkıntı, çile çeken bir karakter görüyorum. Mutsuz ve huzursuz kendisi. Ve hep düşünüyor aslında ama arkadaşlar bakın, bunu dışa asla yansıtma isteği yok. Yani siz bu kişiyi çok sert, çok soğuk ya da her şey yolunda gidiyormuş gibi görebilirsiniz ama öyle değil, yani çok sıkıntı yaşıyor iç dünyasında. Sürekli bir şeyleri sorguluyor arkadaşlar. Sorgulama, yani neden hayatım böyle gidiyor? Neden hep olumsuzluklar oluyor? Neden şunlar oluyor? Neden bunlar oluyor? Kendini böyle bir eksik hissediyor aslında. Ve aynı olumsuz döngüyü yaşıyor burada. Kader çarkı. Yani mesela kendisi olumsuz bir süreç mi yaşattı? Ve karma bunu karşısına mı çıkarıyor? Şu an o engeller var ya, kendi baskılanması falan. Yani olumsuzluk yarattı. Bunu kendi yapıyor ve karşısına çıkıyor. Ve bu kişi diyor ki ya neden bunu yaşıyorum? Ne oluyor? Yani niye hayatımda bir şeyler problem, niye düzene girmiyor? Yani niye bu sıkıntıyı yaşıyorum? Bir sorgulama durumu söz konusu. Tamam. Şimdi size dair olan düşüncelerine bakalım. Sizinle ilgili ne düşünüyor? Sizinle ilgili. Arkadaşlar şöyle bilinçaltını da seçelim de öyle şey yapalım. Şimdi ben direkt anlatacaktım ama sizinle ilgili bilinçaltı. Şimdi arkadaşlar şöyle, bu kişi zaten çok düşünüyor iç dünyasında demiştim ve aynı şey aslında tekrardan çıkmış. Şu kartlarımı şöyle alayım da şuraya sığsın, tamam. Şimdi ödün vermem gerekiyor diyor. Yani ben birçok şeyi düşündüm. Her konuda düşünüyor arkadaşlar. Her şeyi. Hatta şurada geçmiş yaşantılar çıktı. Geçmiş yaşantısını, yani zaten kendi içine dönmüş. Yani kendi iç dünyasında sürekli düşündüğünü zaten söylemiştik. Ve bize bilinçaltı kartı bunu verdi. Yani ben iç dünyama döndüm. Ben iç dünyamda bir sürü şey düşünüyorum. Ve geçmiş yaşantı, geçmişte ne yaşadıysak ben her şeyi düşünüyorum arkadaşım diyor. Çok dertliyim diyor ben. Ama şöyle bir şey var. Geçmişte bu kişi ödün vermemiş. Zaten burada görmüştük ya, kılıç kralı, sert karakter, otorite, ben ne istersem yaparım şeklinde.
Ben ödün vermedim. Ben kendimden ödün vermedim. Ben kendi yolumda, bildiğim yolda ilerledim. Ben kendimi korudum. Nasıl istiyorsam o şekilde davrandım. Ödün vermeyi hiç düşünmedim. Şu an aslında şunu fark ediyorum. Birçok şeyi düşününce, farkına vardıkça. Şimdi ben yaptığım, yapamadığım her şeyi farkındayım. Ben ödün verseymişim aslında bir şeylerden, ben kendimi değiştirseymişim, o zaman her şey çok güzel olacakmış diyor kendisi. Ve geçmiş yaşantısını düşünürken sizinle çok güzel bir aşk yaşadığını ve çok mutlu olduğunu düşünüyor. Şunu da söylemek istiyorum. Güneş kartını gördüm burada. Arkadaşlar, aranızda bir evlilik bağı olabilir. Yani çoluk çocuk evlilik durumu da olabilir kiminiz için bu şekilde. Hani belki evliliğiniz hasar gördü, belki ayrıldınız vesaire. Bu kişi diyor ki aslında ben geçmişte çok mutluydum. Sen bana her türlü şeyi sundun. Yani bana değer verdin, bana sevgini sundun. Sen beni mutlu ettin. Ben seninle çok mutluydum ama benim yapmam gerekenler vardı ve ben ödün vermek istemedim. Yani ben her şeyi elde etmek istedim ama ben yapmam gerekenleri yapmak istemedim. Ben ödün vermek istemedim. Şu anda da mutsuzum. Seninle olan geçmişi düşünüyorum. Çünkü ben şu an seninle bulduğum mutluluğu başka biriyle ya da mevcut hayatımda yaşayamıyorum. İç dünyamda hep düşünceler var. Geçmiş yaşantım, içe döndüm ve artık farkındalığım arttı. Tamam. Peki adım atmayı düşünüyor mu? Yani bir eyleme geçmeyi düşünüyor mu bu kişi? Yani şu soğuk yüzü bırakıp hani ben asla böyle ödün vermem tavrını bırakacak mı ve adım atma düşüncesi var mı? Bu arkadaşlar, bu kişi biraz korkak galiba. Yani şöyle, hem değişmekten, bir şeyleri değiştirmekten korktuğunu söyleyebilirim. Çünkü değişimden korkuyor ya. Yani ya da mevcut karakterini değiştirmekten de korkuyor olabilir. Şimdi şöyle, adım atma isteği var mı? Arkadaşlar, bilinç altında kesinlikle adım atma isteği var. Çünkü yıldırım ani böyle şeydir. Yani hasar aldım, olumsuzluk yaşıyorum, bunu değiştirmem lazım. Benim farkındalığım arttı. Ben seni farkındayım. Kendi yaptıklarımı ve yapmadıklarımı farkındayım. Olgunlaşmam gerekiyor. Olgunlaştırmam gerekiyor kendimi ve adımlarımı. Ve bu hasardan kurtulmak için bir an önce adım atmam lazım. Sana gelmeliyim diyor. İç dünyası bu. Tamam mı? Farkındalık, adım atma isteği. Ama gelirsek dış dünyaya, eylem konusuna, bilince. Şimdi şöyle. Bu kişi size bir takım yalanlar söylemiş arkadaşlar. Ben şimdi dürtükledi beni bu. Ben bir kart seçeceğim bu yalan konusunda. Verir ya da vermez. Tamam. Şimdi bu kişi size bir takım yalanlar söylemiş. Bu yalanlar şöyle olabilir. Kendisi eğer ki normal akışında, şurada prens bize şunu verir. Daha böyle keyfi hareket eden, daha böyle aşklı flörtü seven bir karakterdir. Tamam mı? Bağlanma, dürtüsü vesaire yoktur. Ya da üçlü ilişki yaşayan bir kişidir bu. Hayatında zaten biri vardır. O biri varken size gelmiştir ya da siz varken bir başkasına gitmiştir şeklinde. Bu kişi size birkaç yalan söylemiş, bir şeyler olmuş. Siz bunları farkında olabilirsiniz zaten mevcutta. Ya zaten biliyordum, yani yaşadık, biliyoruz şeklinde bir konu olabilir. Bu kişi şunu düşünüyor. Tamam, ben adım atmak istiyorum da ben nasıl değiştireceğim bu konuyu? Yani bu yalan dolan mevzusu hala hayatımda yer alıyor. Yani hala bu kişinin hayatında ekstra bırakamadığı biri olabilir ya da kendi mevcut akışında birine tutunmak, birine bağlı kalmak ya da tek bir kişiyle hayatını sürdürmeye alışık olmadığından kaynaklı bu akışı bırakmakta zorlanıyor olabilir. Diyor ki ya ben şu yalan mevzusunda nasıl sıyrılacağım, nasıl çıkacağım, nasıl kendimi ya da bir şeyleri, mevcut durumu değiştireceğim ve sana nasıl gelip de nasıl söyleyeyim, kendi hani o sert duruşumu nasıl kıracağım bunu? Yani bu onun için biraz şey gibi, sanki böyle hani diz çökersiniz ya. Sanki sizin önünüzde eğilecekmiş gibi hissediyor kendini ve biraz da bunu da istemiyor ve bu yalan dolan durumundan nasıl sıyrılırım, nasıl bir şeyleri yoluna sokarım ben bilemiyorum. Bundan kaynaklı işte bir ödleklik var, bir korku var. Adım atmak istese de iç dünyasında gerçekleştirme konusunda sıkıntı yaşıyor. Evet istiyor ama
Bu düşüncede kalıyor arkadaşlar. Yok yapamam ya diyor. Yani yapamam yani. Ah, tamam. Peki düşüncelere baktık. Peki eninde sonunda bu eylem olacak mı? Yani tamam, iç dünyanda evet istiyorsun. Bu eylem olacak mı? Ya sürekli düşünüyor ya. Allah'ım yeter daha. Yani gerçekten yani düşünüyorum da düşünüyorum. Düşünme o zaman. Yani ya bırakıyorsa ne düşünüyorsun? Bu eylem olacak mı dedik. Yok arkadaşlar. Eylem şöyle. Diyor ki ben şöyle alayım kartımı. Bir dakika. Para dörtlüsü. Hatta üstüne asi geldi. Bu çok gerçekten cuk oturan bir şey. Neden? Para dörtlüsü. Cimrilik, yani duygularını vermekten kaçmak, iç dünyasını açmaktan kaçmak, değişmeye direnmek. Yani diyor ki ben direneceğim ya. Ben bildiğimi okumak istiyorum. Ben direnmek istiyorum her şeye rağmen. İç dünyası da aynı şekilde asi. Yani kolay kolay ehlileşmeyen, yolundan caymak istememek. Tamam ben evet bir şeyler hissettik, güzel şeyler yaşadım, farkındalığım da var ama yok ya ben kendi bildiğimi okumak istiyorum diyor bu kişi. O yüzden adım atmak istemeyecek. Yani şöyle hem kendi bildiği yolda ilerlemek istediğinden hem de ben duygularımı açığa çıkıp da o asi ruhumu kapatamam. Yani ben senin önünde eğilemem. Ben af dileyemem. Anlatabildim mi? Ben bildiğimi okumak istiyorum. Zihninde öyle büyük karmaşa var ki. Zihni karma karışık. Ve politika. Politika da şeydir arkadaşlar, yine yalan. Yani hayatında onu etkisi altına almış bir takım olumsuz durumlar var. Ve bir yandan bu olumsuzluklara, bu dediğim gibi aldatma olabilir. Anlık ilişki yaşamaya meyilli biri olabilir. Ya da duygular hep altta kalıyordur. Daha çok isteklere odaklı hareket ediyordur ve kendi karakterinden ödün vermek istemiyordur. Böyle olabilir. Bu yalan mevzusu, yani bu olumsuz etkiden sıyrılamıyorum. Bunu bırakamıyorum. Zihnim karma karışık. Evet sürekli düşünüyorum ama düşündüğümle kalıyorum ve adım atmaya şu an hazır değilim. Hatta şöyle bir şey var. Çok emek de harcamış olabilirsiniz birbirinize bu arada. Bir yandan hayatımda zaten maddi konular da var. Yani ekstra konularım da var benim. Bunlarla da ilgilenmek zorundayım. Şu an duygusallığa pek açık değilim. Yani duygusal olarak kendimi sana anlatmaya ya da bunu hayatıma idame ettirmeye çok açık değilim. Hazır değilim. Ama düşünüyor muyum? Sadece düşünüyorum. Ve şu an düşüncede kalmak istiyorum. Şöyle bir şey de var. Bu Şurada pozitif anlamda iki kupa var. Yani eğer ki adım atsa bu mutlu hayatı elde edecek ama o hala o olumsuz tarafı düşünüyor. Çok yani olumsuza çok odaklı. Anlatabiliyor muyum? O yüzden eyleme geçmekten hem korkuyor hem de o dediğim dedik halden kurtulamıyor. Bundan kaynaklı şu an eyleme geçmeye kendini hazır hissetmiyor. Tamam, önceki açılımda birinci destede eyleme geçecekti ve geçtikten sonra ne olacaktı buna baktık. Şu anda eyleme geçmeye hazır değilim diyor. Tamam, eyleme geçmiyorsa eğer bundan sonra ne olacak? Yani tamamen bitti mi? Hani her şey bitti mi? Sadece düşünecek ve kendi içinde sonlandıracak mı? Yoksa bir şans var mı yani? Bizim tekrar bir araya gelme şansımız var mı? Yoksa senin için bitiyor mu her şey? Şöyle arkadaşlar, bu kişi sizi sıkıntıya sokmaya devam edecek. Sürekli sizi beklentide bırakmaya devam edecek. Çünkü tekrar size adım atacak, onu söyleyebilirim. Yani bir ışık yakacak ama şöyle bir şey var. Bu kişi oldukça zor biri, tamam mı? Yani bir şeyleri hayatında bırakamıyor ve bırakması onun için çok zor. İstediği şey bolluk, bereket, mutlu anları yaşamak, çiçeklenmek, yenilenmek, sizle yaşadığı güzel anları almak ama bu tembellik, yani ben istediğimi alayım, benden bir şey istenmesin ya da ben bildiğimi okumaya devam edeyim ya da o yalan mevzusu, o olumsuz durum her neyse bu devam etsin. İşte ben e, konfor alanımı bırakmayayım şeklindeki durumu devam edecek. Evet, size adım atacak bu kişi. Yani eninde sonunda tekrar gelecek ama şöyle, hani sizin istediğiniz gibi değil. Yani bu kişi tamamen değişmiş şekilde gelmeyecek. Çünkü burada
Evet, her şey bitmeyecek diyor. Kesinlikle her şey bitmedi. Evet, ben sana tekrar geleceğim ama ben seni çok düşündüreceğim. Biraz daha sıkıntıya sokacağım. Her şey bizim için düzelmeyecek. Ben o bilinç altımdaki istediklerimi eyleme dökemeyeceğim. Dökemediğim için de sana adım atsam bile seni üzmeye devam edeceğim diyor arkadaşlar. İkinci deste, evet, seviyor mu, sevgi var mı, var, ama bir türlü kendini değiştiremeyen, olumsuzlukları değiştiremeyen, iç dünyasındaki o çiçeklenme isteğini ya da yeşerme isteğini, yeniden bir araya gelme isteğini gerçeğe dönüştüremeyen, farkındalığı olsa bile şu işte bencillik, ben vazgeçemiyorum kendi karakterimden, kendi yolumdan, kendi bildiğimden vesaire durumundan kaynaklı, işte değişememesinden kaynaklı sizi sıkıntıya sokacak, adım atsa dahi. İkinci deste. Umarım size ışık tutar. Umarım bu deste size yol gösterir arkadaşlar. Umarım yaptığım açılımdan memnun kalmışsınızdır. Yorumlarda buluşalım isterim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Böylelikle bana destek olmuş olursunuz ve bu sizin için bana bir teşekkür olur. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.